Hoş geldiniz. Hoş geldiniz dedim ve gittim. Bugün bir peri kızı gibi bir elbise giyindim. Böyle bir bahar elbisesi gibi oldu ya da yazlık bir elbise. Kafamda şapka. Teşekkür ederim. Bu elbiseyi herhalde sanırım evet 33 yaş doğum gününde giymiştim şu elbiseyi. 33 yaşımın doğum günü elbisesi. Aradan 10 seneden fazla zaman geçmiş. Yani düşünün, bu yaşa gelmişim, bu yaşlarda bu tür elbiseler. Seviyorum ama. 37. Hadi söyleyeyim dedim yani, ne olacak? 37. 38 falan değil, 37. Evet, hoş geldiniz. Bugün böyle bir şapka taktım. Şimdi neden şapkayı taktığımı açıklamak istiyorum. Bir takipçim bana hatırlattı. Çok teşekkür ederim kendisine. Şu kafayı yere koyayım. Bir takipçim hatırlattı. Yarın, yani 24 Ağustos'ta Atatürk'ün ilk şapka giyişi gerçekleşmiş. İlk defa Atatürk 24 Ağustos 1925'te Kastamonu'da şapka takmış. Şöyle, ben yabancı takipçilerim için açıklayayım. Mustafa Kemal Atatürk'ü belki bilmezler. Bilmiyorlarsa açıklayayım. Kendisi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideridir. Cumhuriyeti kurmuştur. Savaşın içindeyken, her taraftan işgal edilmişken ülkeyi kurtarmıştır ve bir sürü devrim gerçekleştirmiştir. Harf devrimi, kıyafet devrimi gibi. Şapka devrimi de onlardan bir tanesidir. Aslında Kasım'da gerçekleşmiştir. Şapka kanunu fesi yasaklamıştır ve yerine şapka giyilmesini belirtmiştir. İlk kendisi şapka takmıştır. Beyaz bir şapkayla Kastamonu'da bulunmuş. Neden Kastamonu diyecek olursanız da, önceki gittiği yerlerde ve halkın onu bildiği yerlerde fesle falan, başka kıyafetlerle, kalpakla, fesle falan da bulunmuş. Ama Kastamonu'da onu halk hiç görmediği için, ilk defa göreceği için orada şapkayla çıkmayı tercih etmiş. Sonra da 24 Kasım'da sanırım şapka kanununu gerçekleştiriyor. O yüzden de ben bugün böyle bir şapka taktım. Yani bunu böyle açıklarken belki birçok Türk biliyordur ama dedim ki, yani belki beni takip eden, izleyen bir sürü yabancı takipçiler var, izleyiciler var. Onlara da bunu anlatmış olayım. Yani orada direkt o şapkayı takarak bunu gerçekleştiriyor. Önce bir size şöyle diyeyim. Bu şapkanın sembolik anlamına girmeyeyim ya. Yok, çok güzel bir masal buldum. İlginç bir masal. Onu okuyayım diyorum ama bir anlamda, bir böyle başlık olarak şapka, sembolik olarak şapka ne? Onu daha yakın gözlüğümü de alacağım. Şöyle diyor, kafanınkiyle yakındır. Yani kafayla şapka yerini alabilir diyor zaten. Ben kafa olarak zaten değil de baş olarak var. Başın anlamına da gelince hükümdar tacın sahibidir. Hükümdarın başı parayı falan filan, şimdi diyor ama ben en iyisi sembolik anlamına hiç girmeyeyim. Evet, çünkü orada kalpak, fes, o bu falan bir sürü şeylere girecek böyle tanımlara. Ben size çok güzel bir masal buldum. Bir Grimm masalı. Yani acayip de yorumlayacağım da masalı. Yani çok ilginç bir masal ve sürükleyici bir masal. Bazen her masal sürükleyici olmuyor çünkü tahmin edebiliyorsunuz. Bu masal sürükleyici gerçekten de.
Ben şeyi duyuracaktım, pardon. Instagram'daki takipçilere de YouTube'dayım diye bir linki paylaşayım, duyurayım, buradayız diyeyim, değil mi? Masala geçmeden orada da ben bu duyuru şeyi yapacağım. Kanalı göreyim. Merhaba, şu anda ben canlı yayındayım ve bu linkteyim. Unutmuşum, oldu bile başlayalı. Ne kadar oldu? 5 dakika olmuş. Şapka takmamı orada açıkladım, burada da açıklayayım. 24 Ağustos 2025'te Kastamonu'da Atatürk ilk defa şapka takmış. Onun yıl dönümü yarın ve şapka kanunun işte başlangıcı ve ben de bu yüzden şapka taktım ve şimdi bir Grimm masalı okuyacağım. İçinde şapka geçiyor. Şapka da içeren bir Grimm masalı başlığında da var ve çok güzel de bir masal, sürükleyici bir masal. Buradayım. Canlı yayındayım şurada. Merhaba, şu anda ben canlı yayındayım ve bu... Evet. Ya bir işi, birkaç işi aynı anda yapıyorum yani. Tamam. Evet. Şimdi şapka başımı çok sıkarsa, rahatsız ederse şey yapacağım. Şu kafanın üzerine koyarım artık. Ama şu an memnunum. Biraz yorumlara da bakacağım. Yüklensin bakalım. Evet. Şimdi evet, biraz yorumlara buradan bakayım. Buradan bakacağım mı? Ders ekonomi mi? Ne alaka? Niye şapka taktım diye ekonomi mi? Şöyle geleyim. Kendimi prensesler gibi hissettim yalnız. Düşes falan. Yani şapka takınca insan şey oluyor, böyle Galler prens, düşes falan. Gerçi böyle bu kadar büyük şapka takmamıştı Prenses Diana. Ve şöyle bu kadar büyük şapka taksan herhalde olay olur İngiltere hanedanında. Teşekkür ederim ya, sağ olun. Bu kadar büyük şapkaları maalesef tatile götüremiyorum. Çünkü bunu ayrıca taşıman gerekiyor. Valize girmiyor bunlar, bozuluyor. Orada da hep ben yani ondan sonra kaybediyorsun, düşürüyorsun. Yani unutuyorsun falan, kocaman bir şey. Bir de şu şapkayı taşımakla uğraşamıyorum. Yani ancak bu şapkalar İstanbul'da falan bir şey olur. İstanbul içinde bir yere falan gidersem ancak olacak şeyler. Evet. Başlayalım masalımıza. Çok güzel bir masal gerçekten. Evet. Sırt çantası, şapka ve borazan. Masalın adı bu. Bir varmış, bir yokmuş. Zaman içerisinde giderek yoksullaşan ve sonunda açlık çekmeye başlayıp yiyecek hiçbir şeyleri kalmayan, hani sanki ülkemizi anlatır gibi oldum, giderek yoksullaşan falan diyor da neyse. Hiçbir şeyleri kalmayan 3 erkek kardeş varmış. Kardeşler düşünüp taşınmış ve şöyle demiş: bu şekilde devam edemeyiz. En iyisi yollara düşmek ve talihimizi aramak. Her zaman toplumlar aç kaldığı zaman, sıkıntı çektikleri zaman ne yaparlar? Göç ederler. Şimdi günümüzde göçler farklı sebeplerle de oluyor. Yani bir iç savaş çıkıyor, darbe oluyor. Yani hala susuzluk oluyor ama Türklerin ilk göçme sebebi, Orta Asya'dan Anadolu'ya göçme sebebi su kriziydi aslında.
Yani suyun önemini burada tekrar vurguluyorum. O zaman su kriziydi. Aslında şu anda da bunu yapacak şeyler var. Yine bir şey söyleyeceğim. 3 tane şu anda 3 tane barajımız tamamen kurumuş durumda. Su yok ve yazın neyse sonuna neredeyse geldik ama önümüzde yağış da gözükmüyor. Ciddi bir problemle karşı karşıyayız. İnsanlar sıkıntı çektikleri zaman, açlıkla kaldıkları zaman ne yaparlar? Göç ederler. Günümüzün de bir gerçeği bu. Bayağı bir zamandır kimse o kadar göç etmiyordu ama böyle bir durum var. Neyse. Devam ediyorum. Böylece yola koyulmuşlar ama ne kadar gitseler de talih bir türlü yüzlerine gülmemiş. Sonra günün birinde büyük bir ormana gelmişler. Ormanın tam ortasında bir dağ varmış. Dağa yaklaşınca dağın gümüşten olduğunu görmüşler. Onun üzerine en büyükleri ben aradığım talihi buldum ve daha büyük bir talih arayışında değilim demiş. Ardından taşıyabildiği kadar gümüş alıp eve dönmüş. Diğer iki kardeş biz tarih deyince yalnızca gümüş değil başka şeyler de bekliyoruz demiş ve yola devam etmişler. Birkaç gün yürüdükten sonra altından meydana gelen bir dağa gelmişler. Ortanca kardeş düşünmüş, taşınmış, ne yapacağını bilememiş. Hayatımın sonuna kadar yetecek altını yüklenip geri mi döneyim yoksa devam mı edeyim diye kendi kendine sormuş ve sonunda bütün ceplerini altınla doldurmuş. Sonra da küçük kardeşiyle vedalaşıp eve dönmüş. En küçük kardeş kendi kendine gümeş değil tabii. Gümüş ve altın beni ilgilendirmez. Talihimde belki daha iyisi vardır demiş ve yoluna devam etmiş. 3 gün yürüdükten sonra daha önceki ormanlardan daha büyük olan ve bitmek bilmeyen başka bir ormana varmış. Yiyecek ve içecek hiçbir şey bulamamış. Açlıktan ölecek duruma gelmiş. Ormanın nereye kadar gittiğini görmek üzere büyük bir ağacın tepesine çıkmış. Fakat hangi tarafa bakarsa baksın ağaçtan başka hiçbir şey görememiş. Ağaçtan inerken açlık o kadar bastırmış ki yalnızca bir kere daha şöyle doyasıya yemek yiyebilsem diye aklından geçirmiş. Evet. Aşağı vardığında ağacın altında yemeklerle donatılmış bir masanın olduğunu görüp çok şaşırmış. Bu sefer dileğim gerçek oldu demiş. Sonra yemekleri kimin getirdiğini hiç bakmaksızın masaya oturmuş ve karnını iyice doyurana dek yemek yemiş. Bu güzel masa örtüsünün ormanda pislenip gitmesi yazık olur diye düşünüp masa örtüsünü güzelce katlamış ve cebine koymuş. Ardından yoluna devam etmiş. Akşam olup yine açlık hissedince örtüyü test etmeye karar verip yere sermiş. Güzel yemeklerle donan bakalım demiş. Bu dilek ağzından çıkar çıkmaz örtünün üzeri en güzel yemeklerle donanmış. Şimdi bu yemeklerin hangi mutfakta pişirildiğini anladım demiş küçük oğlan. Çünkü masa örtüsünün bir kurul sofram kurul örtüsü olduğunu görmüş. Ben seni öbek öbek gümüş ve altına tercih ederim diye eklemiş. Yine de örtü ona dönmek için yeterli gelmemiş ve yoluna devam edip talihini biraz daha denemeye karar vermiş. Şöyle bir şey, şimdi ne yapıyor? Altın buluyor, gümüş buluyor ama bunları tercih etmiyor. Ama yemeği tercih ediyor. Şöyle bir gerçek var. Altın ve gümüş tabii ki değerli ama asıl olan yiyecek. Yani hayatta kalmamız için altını ya da gümüşü yiyemezsiniz ama böyle bir sürekli gelen hazır yemek gerçekten asıl hayatta kalmak için önemli olan şey. Devam ediyorum. Bir akşam ıssız bir ormanda üstü başı simsiyah tozla kaplı bir kömür işçisine rastlamış. İşçi kömür ateşinde patateslerini pişirmekle meşgulmüş. İyi akşamlar kömürcü baba demiş küçük kardeş işçiye. Orada tek başına ne yapıyorsun bakayım? Her akşam yaptığım gibi patatesleri közlüyorum. Yemekte misafirim olmak ister misin diye sormuş kömür işçisi.
Teşekkür ederim diye cevap vermiş küçük kardeş. Yemeğini elinden almak istemem. Misafir beklemiyordun fakat benimle yetinirsen ben seni davet etmek isterim. Yemeği nereden bulacaksın diye sormuş işçi. Yanında bir şey olmadığını görüyorum ve birkaç saatlik mesafede sana yiyecek bir şeyler verecek kimse yok. Yine de hayatında hiç yemediğin kadar güzel bir yemek olacak demiş oğlan. Örtüyü çıkarmış, yere sermiş ve kurul sofram kurul diye buyurmuş. Örtünün üstünü, örtünün üstü haşlama ve kızartmalarla dolmuş. Üstelik yemeklerin hepsi mutfaktan yeni çıkmış kadar sıcakmış. Kömür işçisinin gözleri fal taşı gibi açılmış ve özel bir davet beklemeden yemeklere yumulup lokmaları ardı ardına kapkara ağzına atmaya başlamış. Karnını iyice doyurduktan sonra sırıtarak "Senin örtü hoşuma gitti. Kimsenin bana doğru dürüst bir şey pişirmediği bu ormanda tam bana göre bir örtü" demiş. "Bak ne diyeceğim sana. Var mısın takasa? Şurada köşede askerlere özgü bir sırt çantası asılı. Çanta oldukça eski ve gösterişsiz ama sihirli bir güce sahip. Çantaya artık çok fazla ihtiyacım olmadığı için sana örtünün karşılığında verebilirim. Önce sihirli gücünün ne olduğunu bilmem lazım diye yanıtlamış oğlan. Söyleyeyim demiş kömür işçisi. Eli, Elinle çantanın üstüne vurunca her seferinde çantadan tepeden tırnağa silahlı onbaşıyla altı er çıkar ve bütün emirlerini yerine getirir. Tamam o halde takası yapalım gitsin demiş küçük kardeş. Ardından kömür işçisine örtüyü vermiş. Kancadan sırt çantasını alıp omzuna asmış ve işçiyle vedalaşarak yoluna gitmiş. Biraz gittikten sonra sırt çantasının sihirli gücünü test etmek istemiş ve çantaya bir kere vurmuş. Çantadan derhal 7 kahraman asker çıkmış ve onbaşları "Ne emredersiniz komutanım?" diye sormuş. "Hemen kömür işçisine geri dönün ve benim masa örtüsünü alıp gelin." Onbaşı ile askerler oldukları yerde geri dönüp uzaklaşmışlar ve çok geçmeden kömür işçisinin elinden kolayca aldıkları örtüyle geri gelmişler. Küçük kardeş onları yine yerlerine göndermiş ve talihin artık ona daha fazla güleceği umuduyla yola devam etmiş. Akşama doğru ateşin başında akşam yemeği hazırlarken başka bir kömür işçisine rastlamış. Yalnız ne kadar tehlikeli değil mi bu küçük çocuk? Yani o kömür işçisinde de bu çanta vardı. İsterse o askerlerle o çantayı rahatlıkla alırdı ama öyle bir şey yapmadı. Zorba gibi kaba kuvvete başvurmadı, takas yaptı. Bizim küçük oğlansa ne yaptı? Hile yaptı yani. Gerçekten çok ahlaksızca aslında. İkinci kömür işçisi üstü başı toz içinde olan, "Tuzlu ama yağsız patates yemek istiyorsan buyur misafirim ol" demiş. "Hayır bu sefer sen benim misafirim olacaksın" demiş oğlan ve yere serdiği örtüyü en güzel yemeklerle donatmış. Keyif içerisinde yiyip içmişler. Kömürcü yemekten sonra şuradaki ibriğin üzerinde garip özelliği olan eski yırtık pırtık bir şapka var. Başına oturur ve ters çevirirsen bir top ortaya çıkar. Karşısındaki her şeyi yerle bir eder. "Şapka benim işime yaramıyor fakat senin örtünle takas yapabiliriz" demiş. "Fena değil" diye cevap vermiş oğlan. Şapkayı alıp başına oturmuş ve örtüsünü orada bırakmış. Biraz uzaklaştıktan sonra sırt çantasına vurmuş ve askerlere örtüsünü tekrar getirtmiş. "Her şey iyi gidiyor ama içimde talihimin henüz tamamlanmadığına dair bir his var" diye düşünmüş. Gerçekten de haksız değilmiş. Bir gün daha yürüdükten sonra onu yine yağsız patates yemeye davet eden üçüncü bir kömür işçisine rastlamış ve işçiye aynı diğerlerine yaptığı gibi örtüsünden leziz yemekler yedirmiş.
İşçi yediği yemeklerden o kadar memnun kalmış ki örtüye karşılık ona şapkadan çok farklı meziyetleri olan bir borazan teklif etmiş. Borazanı üfleyince tüm sur ve kaleler, şehir ve köyler yıkılıyor, yerle bir oluyormuş. Tabii örtüyü daha sonra askerlerine getirtmiş ve sonunda sırt çantası, şapka ve borazanın tek sahibi olmuş. Bayağı bir ordu kurdu. Kuzey Kore lideri olacak bu yakında yani. Neyse. Ah. Ve artık büyük bir adam oldum ve ülkeme geri dönmenin vakti geldi demiş ve ülkesine doğru yola koyulmuş. Şimdi ben anlatıyorum biraz da. Küçük kardeş eve dönerken ağabeyleri beraberinde getirdikleri gümüş ve altınlarla kendilerine kocaman bir ev yapmışlar. Ve krallar gibi yaşıyorlarmış. Fakat abileri onu yırtık pırtık bir elbise içinde, başında da böyle eski püskü bir şapka, sırtında eski püskü bir sırt çantasıyla görünce kendi küçük kardeşleri olduğunu tahmin etmemişler. Sen bizim gümüş ve altına burun kıvırıp daha büyük işler arayan, daha büyük talih arayan küçük kardeşimizin kılığına girmişsin demişler. O olamazsın. Küçük kardeşimiz bir dilenci değildir. Güçlü bir kral olarak ve zaferle dönecektir deyip onu kapı dışarı etmişler. Küçük oğlan o kadar öfkelenmiş ki karşısında 150 kişilik bir ordu durana kadar çantasına vurmuş. Onları abilerinin evlerini kuşatmayı emretmiş. İki askeri abilerini ince bir sopayla eşek gelinceye kadar dövmüş. Böyle de bir de abilerini de dövdürüyor. Hayırlı bir kardeş. Büyük bir gürültü patırtı çıkmış, etraftan insanlar iki ağabeyin yardımına koşmuşlar. Fakat hiç kimse askerlere karşı bir şey yapamamış. Sonrasında krala haber gitmiş. Kral bozguncunun bir an önce şehirden kovulması için yüzbaşıyı ve emrindeki askerleri görevlendirmiş. Fakat bizim oğlan sırt çantası sayesinde kısa sürede daha da büyük bir ordu kurmuş. Ve diğer kralın adamlarını püskürtmüş. Kral bu serseriyi dize getireceğiz demiş ve ertesi gün daha çok asker göndermiş. Küçük oğlan bunlarla başa çıkmak için şapkasını başında birkaç defa çevirince toplar gürlemeye başlamış. Sonunda şapkayı da kullanıyor böyle. Herhalde şöyle yapıyor. Pat 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 vuruyor ya da böyle böyle vuruyor. İçinden şeyler çıkıyor. Ay bir şapkasız da bulunayım. Neyse. Evet, devam ediyoruz. Bu toplar da ortaya çıkınca askerler firar etmişler, çekiniyorlar. Oğlan kral kızını bana verinceye ve onun adına ülkeyi idareyi elime alıncaya kadar barış yapmayacağım demiş ve bunu krala bildirmiş. Kızını istiyor şimdi de. Kral ise kızına gidip bunu yapmak zorundayım, istediğini kabul etmekten başka bir çıkar yolum yok demiş. Ve barış için ve kafamdaki tacı korumak için seni ona vermek zorundayım demiş. Böylece bir düğün yapılmış. Prenses kafasında yırtık pırtık bir şapka taşıyan eski püskü bir sırt çantasıyla dolaşan basit bir adamın karısı olduğu için çok mutsuz olmuş ama. Ondan kurtulmak istiyormuş. Gece gündüz bunu nasıl yapacağını düşünüyormuş. Aklına kocasının sihirli güçlerinin çantanın içinde olabileceği gelmiş. Ve ona iyi davranmaya başlamış. Tabii numaracıktan şey yapıyor, canım kocam falan diye. Tabii başka neler yapıyorsa şimdi onu gelmeyeyim. Bunu iyice şımartıp yumuşatınca keşke şu çirkin çantayı sırtından çıkarsan. Senin görüntünü o kadar bozuyor ki utancımdan rahatlıkla etrafında dolaşamıyorum demiş. Kocam diye koluma takamıyorum demiş herhalde senin bu eski çantanla. Sevgili karıcığım, bu sırt çantası çok büyük bir hazine benim için. Bu çanta bende olduğu sürece dünyadaki hiçbir güç beni korkutamaz diye cevap vermiş. Ve çantanın meziyetlerini açıklamış. Ya şöyle bir şey var. Yani ben şimdi şey dedim ya altın, gümüş yani para.
altın gümüşten daha değerli olan bir şey varsa o da gıda. Ama hepsinin de ötesinde altın, gümüş ve gıda bunları tutanın yani bunları tutanın elinde bir güvenlik gücü olmadıktan sonra, silah olmadıktan sonra yine bunlar işe yaramıyor tamamen. Yani en önemli şey ne oluyor? Savunma oluyor, silah oluyor, kaba kuvvet oluyor. Yani istediğin kadar zengin ol, istediğin kadar yiyeceğin, toprağın olsun ama şey yapamıyorsun. Neyse, devam edeyim son kısma. Bunun üzerine prenses sanki oğlanı öpmek ister gibi yaparak ona sarılmış ve omzundaki çantayı el çabukluğuyla alıp kaçmış. Sonra yalnız kalınca çantaya bir kere vurup askerlere eski komutanlarını yakalayıp sarayın dışına çıkartmalarını emretmiş. Askerler denileni yapmışlar ve prenses oğlanın peşine daha çok asker salarak onu ülkenin dışına atmak istemiş. Şapkası olmasaymış oğlanın hali harap olurmuş. Şapkayı hemen birkaç kez çevirerek topları gümbürdetmiş. Kaçmak zorunda kalmışlar. Prenses de ayaklarına kapanarak bizim oğlandan merhamet dilemiş. Prenses çok ağladığı ve bir daha böyle bir şey kalkışmamaya söz verdiği için oğlan ikna olarak onunla barışmış. Prenses ona yine iyi davranmaya ve onu seviyormuş gibi görünmeye başlamış ve sonunda oğlanın güvenini kazanıp şapkanın sırrını da öğrenmiş. Sonra bir gece oğlan uyuyana kadar bekleyip şapkayı çalmış ve onu sokağa attırmış. Fakat oğlanın elinde hala borazan varmış. O öfkeyle borazanı öyle bir üflemiş ki bütün duvarlar, surlar, kaleler, şehirler ve köyler yerle bir olup kral ile prenses de yıkıntıların altında kalmış. Oğlan üflemeye biraz daha devam etseymiş ülkede taş üstünde taş kalmayacakmış. Bundan sonra kimse ona karşı koyamamış ve küçük kardeş bütün ülkenin kralı olarak kabul edilmiş. Faşist lider çıkmış. Faşist kardeş. Hiç şey yapmadık aslında ama tam bir ders niteliğinde masal oldu. Niye? Yani ne oluyor? En sonunda atom bombası patlattı resmen. Ülkeyi öyle her tarafı yerle bir etti ama kral oldu. Neye yarar? Hiçbir şeye yaramaz yani. O tür bir şapka, o tür silahlar. Yani böyleydi. Bu bayağı gerçekçi bir masal olduğu için okudum açıkçası bugün. Yani baksanıza yani gerçekten çok gerçekçi. Biraz sizi yanıma yanaştırayım en iyisi. Canlıya denk geldiniz. Hoş geldiniz. Tekrar şapkaya tıkacağım. İki sohbet ederim. Siz ne düşünüyorsunuz bu masal hakkında? Yorumunuz var mı? Kırmızı değil, pembe. If you want to see my souls, you can be my member or my can I say yes, my member, but katıl, join member. You should be join member. Trampling masalı nereden bulacağım? Flip flops or you can follow me from Instagram. At Instagram you can see lots of my feed and Patreon. Evet, neyse. Masal güzeldi. Yani bir Grimm masalı bu. Çok eski bir masal. Ama yani o kadar günümüzü anlatıyor ki her zaman uygarlıklar böyle olmuş. İlk başta insanlar tamam karınlarını doyurmaya çok önem veriyorlar ama karınlarını biraz doyurunca ya da aç da kalınca altın ve gümüş peşinde koşmuşlar. Mesela Vikingler de ilk başta ne yapıyorlardı? Altın ve gümüş alıyorlardı.
Britanya'dan, çeşitli topraklardan. Sonra dediler ki kış aylarında altın ve gümüş bizim karnımızı doyurmuyor. Bize ekilecek topraklar lazım. Gıda lazım. Bu sefer başka tür işgal etmeye başladılar. Ama yani ilk baştan beri ellerinde savaş gücü ve silah vardı. En önemli etken. Hello to Ireland. Hello to Germany. Evet. Teşekkür ederim. Dediğim gibi çok eski bir doğum günü elbisesi bu. Bugün de yayını kapatıyorum. Böyle bir masal vardı. Bilmiyorum, yorumlarınızı da almak istedim. Başka yorumlar geldi. Bugünlük yayın bu kadar. Lütfen beğeni atmayı, yorum yazmayı unutmayınız. Eğer daha fazla video istiyorsanız, daha fazla detay istiyorsanız ya da ayaklarımı daha fazla görmek istiyorsanız üye olabilirsiniz. Buraya üye olabilirsiniz, Instagram'a üye olabilirsiniz ya da Patreon'a üye olabilirsiniz. Görüşmek üzere diyorum. Herkese iyi hafta sonları. Öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay.